Bugün 5 Nisan 2021. Covid-19 pandemisinin ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren tam 13 ay geçti. Bu pandemi nedeniyle artık insanların birçoğu evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Zamanımızın büyük çoğunluğunu evde hareketsiz geçirmenin üzerimizde büyük olumsuz etkileri var. Bu etkilerin en başında ilk akla gelen tabii ki fazla kilolar. Ki fazla kilolar bu süreçte benim de oldukça canımı sıkmıştı. Bunun dışında ise metabolizmanın yavaşlaması, kardiyovasküler sistemin zayıflaması neticesinde insanları saran bir tembellik hissi kaçınılmaz bir hal alıyor artık. Ben bu gidişe bir son vermenin zamanının geldiğini, hatta geçtiğini düşünmeye başladım. Aklıma gelen ilk seçenek spor salonuna yazılmak oldu. Birkaç ay önce bir spor salonuna da yazıldım. Ancak havalandırmanın yetersizliği, işte içerinin kalabalık olması, camlarda, aynalarda oluşan buhar, çoğu kişinin maske takmaması gibi etkenler yüzünden spor salonunu bir ayı doldurmadan bıraktım. Aklıma gelen ikinci seçenek ise dışarı çıkıp koşu yapmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek vesaire oldu. Ancak bunların da bazı olumsuz tarafları var. Öncelikle bunlar için müsait bir yerde oturmanız lazım ki yani koşu yapacağınız yere arabayla veya dolmuşla gidip orada koşunuzu yapıp aynı şekilde yürüyüşünüzü yapıp daha sonra terli evinize dönüp duş almak vesaire iş pratik olmaktan çıkmaya başlıyor tamamen. Bisiklet ise yani başlı başına trafik nedeniyle tehlikeli geliyor bana. Bunlar dışında sokağa çıkma yasakları da tabii bu seçenekleri iyice zora sokan durumlar. Bu seçenekleri bir kenara bırakıyorum. Aklıma gelen üçüncü seçenek evde spor yapmak oldu doğal olarak. Akıllı kondisyon bisikletleri içerisinde bulunan devreler sayesinde sizin yaptığınız antrenmanları ölçüp fitness takip programlarına gönderen veya bileklik vesaire kullanıyorsanız bunlara gönderen, heart rate monitörlerle entegre şekilde çalışan kondisyon bisikletleri, yani normal kondisyon bisikletlerinden tek farkı bu aslında. Bunlar dışında ise içerisindeki bağlantı seçenekleri sayesinde Zwift, Peloton gibi uygulamalarla online olarak toplu sürüşlere veya yarışlara katılabiliyorsunuz, spinning derslerine katılabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Akıllı bisiklet fikri iyice kafama yattıktan sonra fiyat olarak uygun ve en çok verimi alabileceğim bisikleti araştırmaya başladım. Akıllı bisikletleri araştırırken ilk dikkatimi çeken model Xiaomi'nin alt markası Yesong'un S3 modeliydi. Ancak ben araştırmaya devam ederken bu model Türkiye'de tükendi. Daha sonra ise yine Yesong'un M1 modeliyle Decathlon'un Domyos alt firmasının EB500 isimli bisikletler arasında gidip gelmeye başladım. Bu arada Yesong'un S3 modeli ile M1 modeli arasında en azından sitesinde gösterdikleri kadarıyla dış görünüş dışında hiçbir fark yok. M1 ile EB500 arasında seçim yaparken M1'i seçmemin başlıca sebepleri M1'in dış görünüş olarak daha güzel olması, flywheel'ın yani volanının EB500'ün volanından daha ağır olması ki bu daha gerçekçi bir sürüş hissiyatı yaratıyor ve fiyatının EB500'e göre biraz daha uygun olması oldu. Yaptığım araştırmalarda hem M1'in hem de EB500'ün telefon uygulamalarının çok verimli olmadığını okudum. Bu yüzden yani bu benim için bir kriter olmadı. M1 ile ilgili söylemek istediğim iki farklı şey daha var. Bunlardan bir tanesi koltuk uzaklığının ayarlanabiliyor olması ki bu da daha bir ergonomi vaat ediyor insana. Diğeri ise M1'in üzerine daha fazla sensör bulunması. Bu daha fazla sensör demek de daha gerçekçi, daha doğru sonuçlar almanız anlamına gelecektir. M1 ile uygulama olarak 3. parti bir yazılım olan Qdomyos isimli uygulamayı kullanmayı düşünüyorum. Bu hem App Store'da hem de Android Market'te bulunan bir uygulama. Şimdilik tam bir arka planda çalışabilirlik söz konusu değilmiş. Ancak ben geliştiricisi Roberto abiye bir mail attım. Bununla ilgileneceğini söyledi. Umarım o kısmı da düzeltir çünkü arka planda çalışması programın oldukça önemli bir özellik. Bahsettiğim bu uygulamanın en önemli özelliği ise Zwift kullanabilmemizi sağlaması. Zwift uygulamasından az önce biraz bahsetmiştim. Bu uygulama ile ilgili YouTube'da başka videolar mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Ben de bir süre bisikleti test ettikten sonra, uygulamayı kullandıktan sonra onunla ilgili ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Programın aktivite takip programı olan Strava ile de uyumlu çalışması söz konusu. Sizin yaptığınız antrenmanları otomatikman Strava'da logluyor, yani arşivliyor. Ayrıca bir heart rate monitör, yani bu göğse takılan nabız ölçmeye yarayan bantlardan alırsanız onunla da entegre bir şekilde çalışıyor. Strava'nın da Fitbit ile entegre biçimde çalışması söz konusu. Bir Fitbit Charge 3 sahibi olarak bu konuda beni oldukça mutlu etti. Benim gibi Yesol M1 ve Domyos EB500 arasında kalanlar için şunu da söylemek isterim.
M1'in Domyos karşısında iki eksisi var. Bunlardan bir tanesi dahili bir ekranı yok. Tamamen uygulamadan takip etmeniz gerekiyor. İkincisi ise avuç içinden kalp ritminizi ölçen sensörleri yok. Ben bütün verilerimi uygulamadan takip etmeyi düşündüğüm için ve avuç içi sensörlerini de hiç sevmediğim için, çünkü hep aynı yerden tutmak zorunda kalıyorsunuz. Bu iki eksi benim için bir eksi değildi. Bu yüzden de ben bunu tercih ettim. Siz bunları istiyorsanız EV500'de tercih edebilirsiniz. Araştırmalarım sonucunda şimdilik bisikletle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videonun sonuna kurulum videosunu ekleyeceğim. Bunun dışında aklınıza takılanlar, bilmek istedikleriniz bu konu hakkında bunları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kutunun içerisinden böyle bir mat çıktı ki bu benim oldukça hoşuma gitti altına sermek için. Şöyle matara ve sulupları koymak için bir aparat, tablet veya telefonu önümüze koymak için bir aparat, gidon, pedallar, kurulum şemasını içeren bir kitapçık ve birkaç alet. Şunun ne olduğunu anlamadım, birazdan kurarken anlayacağım. Bunu da birazdan ne olduğunu anlayacağım bir parça ve ayaklar olmak üzere kutu içeriği bu şekilde. Şimdi kuruluma geçiyorum. Büyük alyan anahtarıyla ön tarafı takılacak olan ayağın kurulumunu yapacağım. Daha sonra aynı şekilde yine arka ayağın da kurulumunu yapacağım. Bu görmüş olduğunuz parçaların sırrını da çözdüm. Bunlara hem su tutacağını hem de tablet tutacağını takacağız. Öncelikle bu alt kısma bu deliklerin hizalı olmasına dikkat edin. Şurada gördüğünüz iki vidayı da söküp buraya da tablet tutacağı takıyoruz. Sıkıştırmadan önce kendinize doğru çevirin. Gidonu monte etmek içinse burada gördüğünüz 4 tane vidayı çıkartıyoruz. Gidonu monte ederken dikkat etmeniz gereken şey, öncelikle sadece arka vidalarla gidonu buraya tutturun. Çok fazla sıkmayın. Hafif oynar şekildeyken şunu buraya bu şekilde tutturuyoruz. Daha sonra poşetin içinden çıkan uzun vidayı burada yerini bulacak şekilde biraz taktıktan sonra gidonun diğer iki vidasını da sağa sola oynatarak yerini bulmasını sağlayarak takıyoruz.
Bütün vidalar 3 aşağı 5 yukarı yerini bulduktan sonra alyan anahtarıyla hepsini teker teker sıkıştırabiliriz. Çapraz şekilde sıkıştırırsanız daha sağlıklı olur. Az önce ne işe yaradığını anlamadığımı söylediğim parça da bu şekilde buraya oturuyor. Sırada ise pedalların montajı var. R yazan right, yani sağ tarafın pedalı. Şunu şöyle çıkartalım. Biraz bu şekilde döndürdükten sonra yine kutudan çıkan aynı şekilde diğer pedala taktıktan sonra burada gördüğünüz şu şeyi çıkarttıktan sonra oradaki pil büyük ihtimalle devreye girmiş oluyor ve bisikleti kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bisikletin bütün kurulumu tamamlandı. Burada bahsettiğim iki uygulama Yes Rolling kendi uygulaması ve Qdomyo Swift uygulaması. Bu uygulamalarda şu şekilde direkt bisikleti algılıyor. Aynı şekilde diğer uygulamayı da göstereyim. Ayrıca şuradan bisikletin direncini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada %82'ye çıktı şu an. Çevirmesi gerçekten zor bu seviyelerde. Buradan çevirdikçe de direnç düşüyor.